Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir takipçimin isteği üzere yakadan başlayan örgülerde alt etek kısmı ovalleme işlemi göstermek istiyorum. Elimdeki parçayı üst kısımdan başladım, aşağı doğru ördüm. Etek kısmını, lastik kısmını alt kısımda ovalledim. Bugün sizlere bu tekniğin yapımını anlatacağım. Daha önceki bir videomda etek ucundan başlanan örgülerde etek ucu ovalleme tekniğini anlatmıştım. Şimdi de bunun tam tersini yaka kısmından başlanarak örülen örgülerde etek ucundaki ovallemenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Videomun devamına geçmeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videolarımla ilgili olumlu ve olumsuz her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Bir de kanalımın büyümesi açısından videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Tekniği göstermeden önce ovalleme kısmı hesaplama işlemini anlatmak istiyorum. Ben ovallemeyi iki şekilde yapıyorum. Şöyle yukarıdan aşağı doğru gelen parçanın alt kısmını bir tam oval, yani çok oval şeklinde olabilir. Bir de yine ikinci bir versiyonu hafif kenarlardan ovallenmiş şekilde olabilir. Tam oval şeklinde yapacağım zaman bakın ilmek sayısını, buradaki ilmek sayısını 3'e bölüyorum. Eğer ovallemeyi sadece şu kenar uçlarında yapmak istiyorsam o zaman ilmek sayısını 2'ye bölüyorum. Örneğin 30 ilmek ile her iki parçanın olduğunu düşünelim. Bu birinci versiyonum, bu da ikinci versiyonum. Bu tam oval şeklindeki teknikte 30 bölü 3 10 ilmek. Ben bu kısmı 3'e bölerek kenarlarda 10, ortada da 10 ilmek, herhangi bir dönüş yapmadığım kısım, şu kenar 10 ilmekleri üçer üçer ovalleme yapıyorum. Yani 3, 3, 3 ve kenara 1 kalıyor. Yine 3, 3, 3 ve kenara 1 kalıyor. Şimdi ikinci teknikte ise 30 ilmeği önce 2'ye bölüyorum. 15. Şu herhangi bir dönüş yapmadığım kısım 15 ilmek. Her iki kenardaki kısım ise kalan, bakın bu 15 bölü 2 7,5. Bu 7,5 şu 15'ten bir ilmek alarak 15 eksi 1 yazdım buraya. Bunu 8'e tamamlıyorum. 8'er ilmek. 8 8 16, 15 eksi 1 14 ilmek. Toplam 30 ilmek. Yine bu 8 ilmeği 3 3 2 şeklinde, yine bu taraftaki 8'i 3 3 ikişer ilmek bırakarak dönüşlerimi yapıyorum. Biraz sonra bunu uygulama kısmında anlatacağım. Burada vurgulamak istediğim şu, tekrar söylüyorum. Eğer sivri bir ovalleme istiyorsak ilmek sayısını 3'e bölüyoruz. Eğer çok hafif kenarlarda ovalleme istiyorsak ilmek sayısını 2'ye bölüp orta kısmına 2'ye bölünce çıkan rakamı bırakıyoruz ilmek olarak. Kalan yarıyı 2'ye tekrar bölerek kenarlarda ovalleme yapıyoruz. Ben bugünkü teknikte şu birinci kısmı anlatacağım. Tam ovallemeyi. Evet arkadaşlar, şimdi ben şişime 27 ilmek atarak 5-6 sıra örerek parçamı hazırladım. Tam ovalleme işlemini göstereceğim için bu 27 ilmeği 3'e bölüyorum. Şöyle gösterelim. Şu anki parçamız 27 ilmek. Üçe bölüyoruz. 27 bölü 3
9 ilmek. Ortada 9 ilmek sabit kalacak olan ilmeklerimiz. İki kenardaki 9'ar ilmekte dönüşler yapacağız. Dönüşleri orta ve ince kalınlıktaki iplerde ben 3'er ilmekte yapıyorum. Kalın iplerde ise yani 8, 9 ve 10 numaralı şişle örülen iplerde ise 2'şer ilmek şeklinde yapıyorum. Şimdi benim ipimle ben 3'er ilmekten bu örnek parçada 3 kez her iki taraftan dönüş yapacağım. Şimdi önce işaretlerimi koyuyorum. Modelimi 9'ar ilmek şeklinde 3 eşit parçaya ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 buraya bir işaret. Yine 2, 4, 6, 8, 9 bir işaret de buraya. Ortada da yine 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Bu ortadaki ilmeklerde dönüş yapmıyorum. Dönüşleri iki kenarda yapıyorum. İki kenarda 3'er ilmekle dönüşler yapacağım. Dönüş yapacağım ilmekleri pembe işaretlerle ayıracağım. 1, 2, 3 ilmek. İlk kenarda dönüş içi bırakacağım ilmek sayısı. Bir 3 daha saydım. İkinci pembe işaretimi koydum. Aynı şekilde bu tarafta 1, 2, 3 işaretimi koydum. Yine 1, 2, 3 buraya da bir işaretimi koyuyorum. Şimdi işaretlerim hazır. İlk başlangıçta ne şekilde başlıyorum? Şimdi bunu kağıt üzerinde görelim. Şöyle düz bir çizgi çizdim. 27 ilmeğim. 3 eşit parçaya böldüm. 9, 9, 9. Birinci sıraya ön yüzden başlıyorum. Birinci sıra. Ön yüzden başlayarak önce ilk 9 ilmeği, daha sonra ikinci 9 ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği her zamanki gibi örmeden aldım. Şimdi sıradaki ilmeklerimi örneğim düz örüyorum. Yeşil işaretime kadar 9 ilmeğimi düz örüyorum. Yeşil işaretime geldim. Onu da aktardım. Şimdi diğer yeşil işaretime kadar örmeye devam ediyorum. İkinci yeşil işaretime geldim. İşaretimi aktardım. Şimdi devam ediyorum. Bakın buradan çizmeye devam ediyorum. Bu tarafta yine 3 eşit parça. Şimdi ikinci yeşil işaretimden sonra sova doğru ilk 3 ilmeği örüyorum. Daha sonraki 3 ilmeği örüyorum ve buradan dönüyorum. Bakın ilk sıramda tekrar söylüyorum. İlk 9 ilmeği ördüm, ikinci 9 ilmeği ördüm, devam ediyorum. Bu sol taraftaki 9 ilmeğin ilk 6'sını örüyorum, 3'ünü örmüyorum. 3'ünü bırakıyorum. Bakın yeşil işaretimi aktardım. Devam ediyorum. 3 ilmek ördüm. Pembe işaretimi aktardım. Devamındaki 3 ilmeği de örüyorum. Şimdi dönüşler çok önemli. Nasıl dönüyorum? Bakın işaretimi aktardım. Bu 3 ilmeği örmüyorum. Ancak dönerken bakın ipimi öne benden yana alıyorum ve bu 3 ilmeğin ilkini örmeden sağ şişime aktarıyorum ve bakın ipimi bu ilmeğin etrafından şişimin arkasına alıyorum ve bu 2 ilmeği örmeden bırakarak dönüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu 3 ilmeği, buradaki 3 ilmeği örmedim. Bu 3 ilmeğin buradaki ilmeğin etrafından, bir ilmeğin etrafından dönerek buradan ikinci sırama başlıyorum. Şimdi ikinci sıramı nasıl örüyorum? İkinci sıramı arka yüzden bakın. Önce buradaki 6 ilmeği örüyorum. 6 ilmek.
Daha sonra ortadaki 9 ilmeği örüyorum. Sağa doğru önce 3 ilmeği buradaki 3 parçadan, daha sonraki 3 ilmeği de örerek buradaki 3 ilmeği bırakarak buradan dönüş yapacağım. Arka yüzde gösterelim. Bakın ipim burada. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi etrafında dolandırdım ilmeğimi. İşaretimi yine sağ şişime aktardım. Arka yüzde ters örgü yapıyorum. Ters olarak sıradaki 6 ilmeğimi soldaki ilk yeşil işarete kadar örüyorum. İlk işarete geldim, yeşil işarete. Sağ şişime aktardım. Aradaki 9 ilmeği ters örüyorum. İkinci yeşil işaretime geldim. Onu da sağ şişime aktardım. Şimdi bu tarafta 3 ilmek örüyorum. İkinci 3 ilmeği de örüyorum. Kenar 3 ilmeği örmüyorum. İlk 3 ilmeği ters örüyorum. İşaretimi aktardım. Devamındaki 3 ilmeği de ters örüyorum. Ve bakın buradaki pembe işaretimi de sağ şişime aktardıktan sonra buradaki 3 ilmeği örmüyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi bu ilmeğin etrafından arkaya aldım ve döndüm. Devam ediyorum. Bakın burada 3 ilmeği bıraktım, döndüm. Artık 3. sıradayım. 3. sıra ön yüzdeyim. Bakın ipim bu örmediğim ilmeğimin etrafında, ipi önde tutarak bu ilmeği örmeden alıyorum. İşaretimi sağ şişime aktardım. Bakın ip ilmeğin sağ tarafında. İpi arkaya aldım ilmeğin etrafından dolayarak. Sıradaki 3 ilmeği ön yüzde düz örgü olduğu için düz örüyorum. Yeşil işaretime kadar 3 ilmek daha düz örüyorum. Yeşil işaretimi aktarıyorum. Aradaki 9 ilmeği burada hiç dönüş yapmıyoruz. Orta ilmekler. Bunları da yine düz örüyorum. Geldim ikinci sol taraftaki yeşil işaretime. Şimdi burada ilk dönüşümü bakın burada yapmıştım. Hatta bu işaretimi artık buradan kaldırıyorum. Şimdiki dönüşüm şu pembe işaretin oradan olacak. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Artık bu işareti de kaldırabilirim. İpimi öne alıyorum. Artık 6 ilmek bırakmış oluyorum. Bıraktım, örmüyorum. Ancak bu 6 ilmeğin ilkini örmeden sağ şişimi aldım. Düzgün bir dönüş, deliksiz bir dönüş olması için bunu yapıyorum. İpimi bu ilmeğin etrafından şişimin arkasına alıyorum. Burada bu tarafta 5 ilmeğim var örmedim. Bir de bu 6 sağ şişteki. Döndüm. Arka yüzde 4. sırama başlıyorum. Bu örmediğim ilmeği tekrar sağ taraftaki şişime aktardım. Arka yüzde bakın 4. sırama başlıyorum. Örmeden sağ şişime ilk ilmeği almıştım. İpim ilmeğin sağ tarafında. Sıradaki 3 ilmeği yeşil işaretime kadar ters örüyorum. Siz modelli bir örgü yapıyorsanız burada modelinizi uygulayacaksınız. Yeşil işaretimi aktardım. Aradaki 9 ilmeğimi, sabit ilmeğimi ters örüyorum. İşaretime geldim. İşaretimi de sağ şişime aktardım. Şimdi bu ilk işaretimi burada dönüşü yapmıştık. Çıkarmayı unuttuk. Çıkarıyorum. Şimdi burada
Pembe işaretime kadar olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Pembe işaretimde dönüşümü yapacağım. Artık bu işarete de ihtiyacım yok. Onu da çıkardım. Bakın 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Buradan dönmem gerekiyor. Düzgün dönebilmek için bu 6 ilmeğin ilkini örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi bu ilmeğin etrafından şişimin arkasına alıyorum ve döndüm. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyim. 5. sırada döndükten sonra önce bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra aradaki 9 ilmeğimi, sabit ilmeğimi düz örerek şu sabit ilmeklerimin yeşil işaretinden dönüş yapıyorum. Gösterelim. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ipim ilmeğin sağ tarafında. İpimi sağ şişimin arkasına geçirdim. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlk yeşil işaretime geldim. Sağ şişime aktardım. Aradaki sabit 9 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci yeşil işaretime geldim. Artık bunu da çıkarabilirim. Buradaki son dönüşümü yapacağım. Şimdi buradan dönmem gerekiyor. Son 3 ilmeği bırakıyorum. Ancak dönmeden bakın ipimi öne alıyorum. Kenarda artık 9 ilmeğim kaldı. Kenar 9 ilmeğin ilkini sağ şişime aktardım ve düzgün geçiş için ipimi bu ilmeğin etrafından şişimin arkasına alıyorum. Döndüm. Bakın 6. sıraya başlıyorum. Buradayım. 6. sırada sadece aradaki sabit 9 ilmeği örüyorum. Arka yüzdeyim. Bu örmediğim ilmeği burada da örmeden alıyorum. Aradaki 9 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Bakın 9 sabit ilmeğimi ters ördüm. Buradaki yeşil işaretime geldim. Son işaretimi de aldım. Şimdi burada dönüş yapacağım. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. İlkini örmeden sağ şişime aktardım. İpimi bu ilmeğin etrafından şişimin arkasına alıyorum ve döndüm. Bu benim son dönüşüm. Artık bundan sonra bakın ön yüze geldim. Şuradayım. Bundan sonra ön yüzden bu 9 ilmeği ördükten sonra son ilmeğime kadar devam ediyorum. 7. sıra. Şuradaki son ilmeğime kadar devam edeceğim. Şimdi burada devam ederken püf noktalarımız var. Onları anlatacağım. Yine bu ilk ilmeği ipin etrafında dolandığı ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 9 ilmek sabit ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geldim. Şurada şöyle bir ilmeğim var. Etrafından ip doladım ilmeğim. Sıkıştırılmış gibi. Bu ilmeği de düz örüyorum. Ancak bakın ne şekilde örüyorum. Önce sağ şişimi şu dipteki ipine batıyorum. Daha sonra da ilmeğin kendisine bir daha gösteriyorum. Bakın şişimi önce şu dipteki doladım. İpin içinden soldan sağa doğru, sonra da bu ilmeğin içinden batıyorum. İpimi alıyorum, her ikisinden çıkarıyorum. Bakın düzgün bir düz ilmeğim oldu. Yine arada 2 ilmek düzüm var. Kenara kadar artık devam ediyorum. 1, 2. Yine geldim, bakın etrafında ip olan ilmeğim, düz ilmek. Önce dipteki bu ipin içinden sağ şişimi batıyorum. Sonra ilmeğin içinden batıyorum. İpimi alıyorum.
sol elden yardım alabilirsiniz. Her ikisinin içinden çıkardım, düz ördüm. Yine bakın arada normal 1 2 düzüm var. Yine etrafında ip olan ilmeğimin önce dipteki ipinden, daha sonra da ilmeğin içinden şişimi battım, sağ şişimi, ipimi aldım. Bakın her ikisinin içinden düz ördüm. Kenardaki 2 ilmeğimin ilkini düz ve benim tekniğimde kenar ilmeği her zamanki gibi ters örerek bu sıramı bitirdim. Ön yüzden 7. sıramı ördüm. Arka yüze geldiğimde bakın buradan son ilmekten sonra şöyle şekil üzerinde gösterelim. Dönüyorum. Tüm bu ilmekleri örüyorum ve diğer uca kadar devam ederek 8. sırada benim bu ilmek sayımda ovalleme işlemini tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde de yine düzgün ovalleme almalarını gösterelim. Kenar ilmeği her zamanki gibi örmeden aldım ve arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Bakın bu diplerinde ip olan şu tarafta, bakın şöyle inceleyelim. Buraya kadar bir sorun yok. Kenar 9 ilmeğime geldiğinde şu diplerinde çift ip olanları farklı alacağız. Evet, şimdi geldim dibinde çift ip olan ilk ilmeğime. Şimdi ters öreceğim zaman bakın bu ipe arka taraftan sağ şişimle batıyorum. Sağ şişimi şu ilmeğin etrafındaki ipe arka taraftan önce ipi sağ şişime alıyorum. Sonra ilmeğin kendisine battıktan sonra her iki ipin içinden ters örüyorum. Bu çok önemli ilmeğin dönmemesi açısından. Bakın yine arada 2 normal ters. Geldim yine etrafında ip olan ters ilmeğime. Ters ilmeklerde bakın şişimi önce arka taraftan şu etraftaki ipin içine batıyorum. Daha sonra ilmeğin içine batıyorum ve ipimi alarak ters örüyorum. Yine sıradaki 1 2 ilmek normal ters. Geldim etrafında ip dolalı ilmeğe. Önce arka taraftan şu etraftaki ipin içine batıyorum. Daha sonra ilmeğin içinden batıyorum ve her iki ipten ipimi alarak ters örüyorum. Kenar 2 ilmeğimi de ters örerek bütün ilmeklerimi örgüme katmış oldum. Ovalleme işlemimi tamamladım. Ön yüze geldim. Bundan sonra lastik, haroşa ya da bir ters bir düz ne örecekseniz onu uyguluyorsunuz. Yarıya kadar getirip gösterelim. Ben bir ters bir düz lastiği burada uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğim düz. İpi öne aldım. Bir ters. Arkaya aldım. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın örgümün ortasına geldim. Şöyle tuttuğum zaman az ilmekle de olsa ovallemeyi gerçekleştirmiş olduk. Lastik kısmını ördükten sonra sonuç olarak elde edeceğiniz şekil bu. Ve tekniğimiz bu kadar. Artık bundan sonra tüm ilmeklerle istediğiniz lastik şeklini uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere yaka kısmından başlanan örgülerde etek ucu ovalleme tekniğini anlatmaya çalıştım. Umarım anlatımımı ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.